Herkese merhaba. Bugünkü konumuz inanılmaz heyecan verici. Yaşamın ta kendisi. Evet, bugün bizi biz yapan, etrafımızdaki her canlıyı anlamamızı sağlayan bilime, yani biyolojiye derin bir dalış yapıyoruz. Hadi gelin hayatın o muhteşem sırlarını birlikte aralayalım. Peki bu yolculukta bizi neler bekliyor? Şöyle bir bakalım. Önce biyoloji nedir, ne değildir onu bir konuşacağız. Sonra tamam da bu benim ne işime yarayacak sorusunun cevabını arayacağız. Ardından tarihte şöyle bir gezintiye çıkıp devrim yaratan adımlara bakacağız. Görünmeyeni görmemizi sağlayan o sihirli alete, mikroskopa ve tabii ki en sonunda da her şeyin temeline, yaşamın yapı taşı olan hücreye geleceğiz. Hazırsanız ilk durağımızda başlayalım. Her şeyin başı. Biyoloji. Tam olarak nedir yahu bu? Aslında cevap isminin içinde saklı. Bakın, Yunanca'dan geliyor, bios, yaşam demek, logos da bilim. Yani en basit haliyle yaşam bilimi. Ama bu kadar basit değil tabii. Biyoloji sadece bu canlı neye benziyor diye sormaz. Nasıl hareket eder, ne yer ne içer, diğer canlılarla ve etrafındaki dünyayla nasıl bir etkileşim kurar? Bütün bu soruların peşine düşer. Tamam, tanımı anladık ama şimdi asıl soru şu. Bu neden önemli? Yani biyoloji bilmek günlük hayatta ne işimize yarar ki? İnanın bana, sandığınızdan çok daha fazla. Gelin, tabağımızdaki yemekten küresel salgınlara kadar hayatımıza nasıl dokunduğuna bir bakalım. Bir düşünün, biyoloji olmasaydı ne olurdu? Mesela sağlık ve tıp, hastalıkları nasıl anlardık, tedavileri nasıl bulurduk? Mümkün değil. Peki ya gezegenimiz? Çevre ve ekoloji, yani doğayı anlama ve koruma çabamız tamamen biyolojiye dayanıyor. Karnımızı doyurduğumuz tarım, hayvancılık, verimi artırmak için yine biyolojiye muhtacız. Ve tabii ki geleceğin kapılarını aralayan biyoteknoloji var. Genetik mühendisliğinden tutun da modern aşılara kadar hepsi biyolojinin birer mucizesi. Bunun ne kadar hayati olduğunu anlamak için çok uzağa gitmeye hiç gerek yok. Daha dün gibi aklımızda değil mi? Bütün dünyayı durduran o Covid-19 salgını. İşte o virüsün o küçücük yapısını anlamamızı sağlayan neydi? Biyoloji. O yapı anlaşıldığı için rekor bir sürede hayat kurtaran aşılar geliştirilebildi. İşte size biyolojinin gücü. Somut, hepimizin yaşadığı bir örnek. Peki bu noktaya nasıl geldik? Hadi şimdi zaman makinesine atlayalım ve her şeyi değiştiren o büyük adımların, o kilit keşiflerin yapıldığı anlara gidelim. Şu söze bir bakın. Bugün bize çok normal geliyor. Tabii ki mikroplar var diyoruz. Ama durun bir dakika. Bu sözün 1400'lü yıllarda söylendiğini hayal edin. Mikroskopun bile olmadığı bir dönemde büyük alim Akşemseddin, hastalıkların gözle göremediğimiz minicik parçacıklarla insandan insana geçtiğini söylüyor. Bu, kelimenin tam anlamıyla bir devrim. Modern tıp anlayışının atılan ilk tohumlarından biriydi bu fikir. Bakın bu zaman çizelgesi yapbozun parçalarının nasıl birleştiğini harika bir şekilde gösteriyor. 1400'lerde Akşemseddin'in o devrimci fikriyle başlayan bir süreç. Yüzyıllar sonra Edward Jenner bu fikri bir adım ileri taşıyor ve milyonlarca insanın hayatını kurtaran çiçek aşısını geliştiriyor. Ama arada çok önemli bir keşif daha var. Robert Hooke'un mikroskopla yaptığı ve kelimenin tam anlamıyla yeni bir dünyanın kapılarını açan o keşif. Hücre. Evet, şimdi o kilit ana, her şeyin anahtarına odaklanalım. Gözümüzle göremediğimiz koskoca bir evrenin kapılarını sonuna kadar açan o inanılmaz icat, mikroskop. Tarih yaprakları 1665'i gösteriyor. Sahneye İngiliz bilim insanı Robert Hooke çıkıyor. Elinde kendi yaptığı, bugünkülerle kıyaslanınca oldukça ilkel sayılabilecek bir mikroskop var. Ve o mikroskopla birazdan insanlık tarihinde daha önce kimsenin görmediği bir şeye bakacak. Hooke neye baktı biliyor musunuz? Çok basit bir şeye. Bir şişe mantarının incecik bir kesitine. Ve bir de ne görsün? Minik boş odacıklar. Tıpkı bir manastırdaki hücrelere, yani keşişlerin odalarına benziyordu. İşte bu yüzden onlara Latince küçük oda anlamına gelen celluladan yola çıkarak cell, yani hücre adını verdi. Düşünsenize, tüm yaşamın temelini oluşturan bu devasa kavramın adı böylesine basit bir gözlemden, bir benzetmeden doğuyor. Gerçekten inanılmaz. Ama Hooke'un o mantar parçasında gördüğü boş odacıklar buzdağının sadece görünen yüzüydü. Bu basit gibi görünen keşif çok yakında tüm canlıları aynı çatı altında toplayacak olan biyolojinin en temel, en sarsılmaz teorisine giden yolu açacaktı. Hücre teorisi. Tabii bu teori tek bir gecede ortaya çıkmadı, bir ekip işiydi. Sahneye ilk olarak Matthias Schleiden ve Theodor Schwann çıkıyor. Biri bitkileri inceliyor, diğeri hayvanları. Ve ikisi de aynı sonuca varıyor. Hey, bütün canlılar hücrelerden oluşuyor. Böylece teorinin temelini atıyorlar. Ama sonra sahneye Rudolf Virchow geliyor ve o en can alıcı vuruşu yapıyor.
Teoriye son şeklini veriyor. Peki, ne diyor bu muhteşem teori? 4 tane basit ama inanılmaz derecede derin ilkesi var. 1. İster bir insan olun, ister bir ağaç, isterse gözle göremediğiniz bir bakteri. Fark etmez. Bütün canlılar hücrelerden oluşur. Nokta. 2. Bu hücreler sadece yapıyı oluşturan tuğlalar değil, aynı zamanda hayatın devam etmesini sağlayan minik fabrikalardır. Her iş orada döner. 3. Ve işte burası çok kritik. Yeni hücreler öyle durup dururken yoktan var olmaz. Her yeni hücre mutlaka kendisinden önce var olan bir hücrenin bölünmesiyle oluşur. Bu ne demek biliyor musunuz? Yaşam kesintisiz bir zincirdir. Ve 4. Hücreler bizi biz yapan o paha biçilmez mirası, yani genetik bilgiyi, DNA'yı taşır. Ve işte bu yolculuğun sonunda sizi tam da bu soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Madem her hücre bir önceki hücreden geliyor, madem yaşam, yaşamdan doğuyor, bu kesintisiz zinciri en başa kadar takip edersek, o ilk hücreye, yaşamın ilk kıvılcımına ulaştığımızda bu teori bize ne fısıldıyor olabilir? İşte bu soru, biyolojinin en derin gizemlerinden biri. Üzerine düşünmeye değer. Merakla kalın.